Künefede de tereyağı yok mu böyle bol? Tereyağı yalayayım o zaman. Tereyağı diyor da benim amacım tereyağı yemek değil. Saçım başı ne Allah aşkına darmadağın bakımsız. Ya da belki de başka bir fotoğrafın altına yazacaktı. Yanlışlıkla bunun altına. Anlayamayız yani. Biz Çok iyimser. Abla Almanya'da mısın da böyle poz verdim. Bakü'desin kendine sen gel çok gibi. anlam yüklüyorsun. Sen iyimser bakıyorsun ya. Videodan öğrendiklerim bezelye haksızlık yapılıyor. Acı biber şerefsizdir. Ya acı biber benim için gerçekten şerefsiz ama ya. Hiçbir seferinde dinozor aynı dinozor değildi. Gece acıkınca mı yapıyorum bunu bu Onu arada? yiyeceksin. Bu ne? Ama bu gece ağır yine bu anlattığın şey. Sanki gece hiç ağır bir şey yemedin. Hiç ben Bırak ye işte. Evet, Linçet'e hoş geldiniz. Linçet'in bu haftaki konuğu Müge Boz. Bravo! Hoş geldin Müge. Hoş bulduk. Neyse ben de kendimi alkışladım. İyi oldu bana da moral Güzel oldu. oldu. Nasılsın, iyisin? İyiyim, süperim. Sen? Vallahi iyi. İşte çocuk büyütüyoruz, ne yapalım be? Vallahi hepimiz. Ya oldu. dakika bir gol bir bu çocuk muhabbetine başladık mı? Tabii. Konuşacak başka hiçbir şey yokmuş gibi değil mi sen? Yok bence. Bence de öyle. Yani Benim böyle hiçbir hani şeyim yok yani. şey caps'leri vardır ya böyle. Arkadaşlarımla buluştuk ve çocuktan konuşmamaya karar verdik ve herkes böyle Bir yerden sonra dert anlatıyorsun ne falan. konuşacağız? Ya şu an mesela çocuğu olmayan arkadaşınla oturduğunda paylaşım azalmadı mı gerçekten de? Paylaşım azaldı. Şöyle oldu. Ben konuşmayı seven bir insanımdır yani. Böyle arkadaşlarımla buluştuğumda hani olayları anlatırım. Şöyle olur, böyle olur. Ben daha çok dinleyici konumunda geçtiğimi fark ettim. Çünkü çocuklarla ilgili bir şey konuşmamaya çalışıyorum. Ne kadar başarılı olurum bilmiyorum. Çocuksuz arkadaşlarımdan buradan özür dileyerek. Ben daha çok dinliyorum işte. Onların ilişkileri, işte ghostingler, love bombingler, sonra şu olmuş, burada bu olmuş falan filan. İşte aralarda böyle yorum yapmaya çalışıyorum ama yorumlarım da hep böyle şey. Olmuyor da. İyi bir baba adayım mı? İşte sana şöyle yaptım mı? Değer verdim mi falan gibi yani böyle. Olayı deri ciddiye alan değil mi hemen? Böyle kızım daha yeni tanıştık neden bahsediyorsun falan. Ya olsun ya sen yine de o gözle bak bakalım falan gibi. Hani yorumlarım da artık iyice böyle başka bir motto olduğu için. Ben böyle çok iyi bir dinleyici oldum diyebilirim. Evet. Hazırsak Linçet'e başlıyoruz. Linçet Müge Boz başlıyor alkışlarınızla. Ve Müge Boz'un eş Caner Erdeniz'e içinde bulunduğu durumun zorluğunu karpuz challenge'la anlattığı video. Uzay hamilelik nasıl bir şeymiş? Bir nebze de olsun anlamak için karpuz challenge'ını başlatıyorum. Baba hamile değil kızım karpuz o. Ya bak pis pis gülüyorsunuz. Bu challenge yani benim normal hayatta biz bu challenge'ı yapmaya Nereden çıktı bu muhabbet? Ya hiç öyle bir şey düşünmemiştik. böyle hiçbir ihtiyaç duymadık biz bu challenge'ı yapmakla ilgili. Ben %100 Berfu'yla böyle hamile olduğunda böyle şimdi beni anlıyor musun diyordum Berfu'ya sürekli. Tam tersi bir challenge. Tamam, evet ya o böyle bütün hamile soruyor. Sen böyle mi yürüyorsun? Ay sen böyle mi merdiven çık? Evet aşkım bak ne kadar zor benim için diye. O yüzden hamilelik benim için çok iyi oldu yani. Benle empati kurması için. Ama bu tabii ki tam bir empati değil biliyorsun. Değil. Ben çünkü şeyi hesapladım. Kilo indeksine göre ha. karpuzun büyüklüğünü hesapladım. Şimdi o karpuz tabii ki Sana göre. bana göre bir karpuz. Yani şimdi Caner'e göre olsa aslında daha büyük bir karpuz olması gerekirdi tam olarak Bu empati süreç kurabilmesi ama için. tabii sonu ama. Sonundan bahsediyorsun Tabii değil mi? sonu. En sonu. Ha. Ama tabii ki bulabildiğim en büyük karpuz buydu. Evet. Empati kurmasını sağladı mı seninle? İşte biraz. çok hiç öyle Öyle bir muhabbet de var ya işte doğumdan sonra işte bilmem kaç kilo şöyle olmuş, bilmem kaç kilo böyle olmuş diye onlara o listeye girersek zaten o empati hiç pek kurulabilecek bir Ver şey. bakalım dincini. Abi nenem 12 çocuk doğurmuş. 2 halam 9 amcam var. Gelin bir de onu anlatalım demiş biri. Böyle bir şey. Evet. Evet. Teşekkürler. Çok sağ olasın gerçekten eskiden. Çok Şey mi fazla. demek yani? Sen ikinci çocuğu hamilesin. Bu Daha da bir bu şey ne mi ki? gibi bir şey? Bu daha ne ki? Bu daha diyor. ne ki? Aa, 12 tane çocuk doğurmuş. Nenem var benim diyor. Ya da nenem acaba kocasına böyle bir challenge yapsaydı nasıl yapardı? 9 karpuz mu taşıtırdı gibi bir yerden mi? Yani sen iyimser bakıyorsun bence. Kesin o değil bence. Kesin değil. Devam et. Açıkça konuşmam gerekirse ben sizi programa çıkmadan önce tam olarak tanımıyordum ama
dinozor olarak verdiğiniz emek belli oluyordu. Tüm performanslarınızı tekrar izledim. Ay asmayın o ponçik suratınızı. Ya canımsın ya. Yani şu bak bunu söyledi ya. Ben şu an ya 3 yıl Dinozor. enerji verdi bana. Ha. 3 yıl gider bu yorumunun şeyi. Aa. Çünkü ben bu dinozora yani Bayağı çok emek verdim. Normalde bir dinozor kostümüydü ve işte kostümle ilgili bir takım aksilikler yaşandı. Ferdi Özbeğen söyledim. Evet mi? Hiçbir şey söyleme, sen sus da gözlerin konuşsun. Öldür beni, sen öldür ki aşkın kalbimde hapsolsun. Bu şeydi Yani değil mi? dinozora Maske. karakter kattım. Hiçbir seferinde dinozor aynı dinozor değildi. Hep yeniledim, hep baştan yarattım, hep küllerinden... Türü olarak yani bazen T-Rex'tim bazen de hani böyle değişik dinozorlar. Otçul, etçil. Ya çünkü şöyle oldu, şimdi dürüstçe söylemek gerekirse... dediğim gibi dinozor kostümüyle ilgili bir takım aksilikler yaşanınca benim dinozor kostümüm çok korkunç bir dinozor oldu bir anda. Aslında, Hayal ettiğin dinozor bu değildi yani. evet yani planlanan dinozor bu değildi. Muhabbete geldi. Ciddi kopmadan dinlemeye çalışıyorum. Evet. Ya asıl o arzulanan dinozor. Bağlayacağım merak etme. Yani işte böyle kanatları açılacaktı, bir şeyler olacaktı falan. Ve ben içinde böyle daha rahat hareket edebileceğim bir dinozor kostümü olacaktı. Bu bir kalıp, yani ne kolumu oynatabiliyorum ne bacağımı oynatabiliyorum. Ya ayağımı hani şu kadar O kadar. bile yapamıyorum yani. Hani kadınlar böyle çok aşırı uzun dar etek giydiğinde, izleyen kadınlar anlayacaktır. Hani böyle ayağını açıp merdiven çıkamazsın ya, böyle görürsün galalarda falan. Adım Böyle gidiyorum ben. biri böyle kolundan böyle kaldırıp onu böyle merdivenleri böyle zıplattırır. Neredeyse onun gibi bir kostüm. Dans etmen lazım, bir şov yapman lazım. Yani öyle kütük gibi durarak bir söyledin şarkı, 2 söyledin, hani bu bir yarışma. Bir de tipin de çirkin. Dinozorsun. Yani ona bir şey katman lazım. İşte bir şey, ne bileyim işte bunun gibi böyle bir sabahlık Bornoz, giydim, işte sabahlık. onu çıkarttım. Böyle işte elime mikrofonlar, bir şeyler. Yani hep böyle bir sahne şovu yaratmaya çalıştım. Ve bu danslara da tabii ki çok çalışıyordum. Her ne kadar tabii ki çalıştığım hareketin 90'ının 20 gibi yapabiliyor olsam da kıyafetin şeyliğinden dolayı. Bu formada şeydi. Sen hep dinozorsun. Elenene kadar bu dinozor kim diyoruz değil mi? Evet. Kaç dinozor performansı yaptın? 7. 7'sinde anlamadım. Ben elendim. Zaten ben elendikten sonra yarışma bitti. Neden? Tesadüf diyelim. Senin ahım da olabilir mi diyorsun kostüm hatasından dolayı? Devam et. Videodan öğrendiklerim: bezelyeye haksızlık yapılıyor. Acı biber şerefsizdir. Ya acı biber benim için gerçekten şerefsiz ama ya. Yani bunu çok net bir şekilde söyleyebiliyorum. Çünkü yani çok güzel bir şey. Yani neye koysan şahtı şahbaz oldu derler ya. Yani hangi tarife acı biber koysan inanılmaz oluyor. Yani bu en pul biberinden işte kayen mayen havalısına kadar, sosundan işte paprikasına kadar, yani ne koyarsan koy, hangi yemek tarzında olursa olsun acı biber yemeği çok bambaşka bir hale getiriyor. Ama mesela benim asla... Çok acıyı da yiyebiliyor musun böyle, en acısı da? Ben mi? He. Yiyemiyorum. Bizde onu yapan Caner. Ha, o da Yani seviyor. bir bak, tipinden asla beklenmeyecek bir acı yeme potansiyeli. Ama ben mesela yiyince benim cildime çok dokunuyor. Diyelim dayanamadım böyle. İşte çok güzel acı bir yemek yedim ya da bir sosun içinde acı vardı ve hani yemek tabii ki çok güzeldi ve hadi biraz bir yiyeyim dedim. Ertesi gün mesela uyanayım, sanki böyle bir acı biber havuzuna girmişimcesine cildim yanıyor. Ne diyorsun ya? Bayağı Ellerim alerjin böyle var kırmızı kırmızı oluyor, elim şişiyor. İşte böyle yüzüm pıtırcıklanıyor. Peki İmreniyorum bu acı gece yiyebilen aniden insan. acıkanlara çözümün ne? Bana tek kelimeyle söyle. Onu çözüm ne? Gece Ç'nin üstüne oturup yatağa geri yatmak tabii ki. Ne olabilir başka bir? bir tane böyle bir şey yok mu ya? Böyle bir, o yani buzdolabını Şimdi açtın. tam hatırlamıyorum ama badem galiba. Badem. Ya, ne yapacağız? Ben gece Ne acıkmışım. diyecektim canım? Tiramisu mu dememi bekliyordun? Olur tiramisu ama şöyle ye de bir şey de ya. Badem değildir o ya. 5 tane badem yiyip diye yatamam ya. O dolabı açtın, anladın mı? Öyle bir festival var dolapta. Badem ezmesi. Meyveyle yırtıyorum işte, karpuz marpuz Bak falan. pişmiş elma. Pişmiş elma mı? Ya saçmalıyorsun. Ya ben gece acıkmayayım ya. İlk Lanet defa olsun duymuş ya. olamazsınız. Yok. Pişmiş elma nedir ya? Pişmiş elma nedir ya? Ya. Elmalı turta mı o? Ne o? Ben de o direkt pişerse turta olur o. Ya pişmiş elma ne biliyor musun? Tamamen bir plasebo etkisi. Ha ne ya? Hani şimdi elmayı böyle dolaptan çıkarıp
ısırarak yediğinde sanki hiç böyle bir yani seni tatmin etmiyormuş gibi. Şekersizmiş bir tadı gibi. olmuyormuş gibi geliyor ya. İşte hani soyarsan, kesersen işte bir nebze. Elmanın kabuğunu soyup kesip tereyağında onu tavada pişirdiğinde ve üzerine... Tereyağında. Vallahi Evet. mi ya? Vallahi hiç bak. Bak tereyağında pişiriyorsun. Böyle karamelize ediyorsun yani iki taraflı. Sonra onun üzerine mesela birazcık bal koyacaksın. Biraz badem ezmesi işte tarçın. Vanilya mesela aşırı yakışıyor. Onu böyle bir kaba koyup işte badem ezmesi pişmiş. Hani o tereyağda böyle bir sana sanki böyle bir tatlı yiyorum. Hissiyatı. Böyle bir künefe yiyorum falan. ya bütün bu çözümlerde hep senin başka bir şey yiyorum hissiyatı yaratması gerekiyor ya. Künefe hissiyatı nasıl yaratsın bende pişmiş elma gözünü seveyim ya. Ama künefede de tereyağı yok mu böyle bol? Tamam da. O künefe değil miydi böyle Neler tereyağı? var içinde bir daha ya orada. Tereyağı gelene kadar fıstığı yapmışlar, bilmem neyi sokmuşlar, Ya içine sen de az peyniri şeyle- Az doldurmuşlar. şeyle yetinmeyi bileceksin Biliyorum. yani. Tereyağı var işte. Tereyağı yok da diyebiliriz. Ama o Öyle zaman düşüneceksin. tereyağı yalayayım o zaman. Tereyağı diye orada. Benim amacım tereyağı yemek değil. Bana tatlı hissiyatını düzgün Tereyağı versin. karamelize oldu diyorum. Ya karamelize de soğan gibi bir şey gibi geliyor bana. Ama elmanın şekeri karamelize oldu. Gece acıkınca mı yapıyorum bunu bu Onu arada? yiyeceksin. Bunu tatlı olarak, gerçekten tatlı olarak insanı durdurabilen çok az şey Çok var. tatmin ediyor. Fikir olarak bunu deneyeceğim. Beni hurma fena yapmıyor bak. Hurma iyi durduruyor. Hurma bence de öyle. Yani Bayağı iki iyi. tane hurma ye. Üstüne mesela dondurma yiyebiliyorsan Yerim de. Ama beni çok yersin hafife de. alıyorsun. Mesela 5 top yiyeceksen 2 top yersin. Yani Ama yine iki hurma da yemem ben. Yani hurmaya girdik benim yani. 5 tane. Ama hurma çok faydalıymış. Evet. Arada badem yerim mesela hurma varsa. O çok güzel olur. Neyse dikkat et. Onu Tamam, hiç o pişmiş elmayı hiç duymadım bak. Tamam o zaman pişmiş elma, tereyağında pişmiş elma ve badem ezmesinin üzerine hurmaları da minik minik kesip koy. Oldu. Her kaşıkta bir de hurma da gelsin. Üf. Bu ne ama bu gece ağır yine bu anlattığın şey. Tereyağı var. Şey var, karamelize var. Sanki gece hiç ağır bir şey yemedin. Hiç ben Ya Bırak bana ye gelmiş işte. söyle. Sanki gece hiç ay bir dürüm söyleyeyim Hiç, de abi, yiyeyim. hiç. Ay bir pizza demedim benim yani. en fazla bir kumpirim vardır. En fazla. Kumpir bence gece yenebilecek yemekler arasında bana en masum gibi geliyor. Evet. Tabii üstüne ne koyuyorsun? Ama ben hepsini yiyorum. Ama ne koyarsan. Altın üstüne her şeyini Ama yiyorum ne kabuğuyla. koyarsan koy. Bence kumpir daha böyle şey gibi geliyor. Evet, hafif bana. sağlıklı duruyor. Yani daha böyle Bizim tesellimiz o. Yani inşallah daha bize... fit bir. Yok ama böyle aşırı tost most söylediğinde böyle şişip yatıyorsun. Kumpirde öyle olmuyor. Kumpir biraz Kumpirde daha- böyle daha ulan masum bir kısır da kaçamak. var. Ulan acaba bu çocuk diyet mi yapmak istiyor diye hep böyle bir mesaj var. Ulan hani çok çirkin şeyler girmedi de Ya var. ben de kumpire kısır nasıl koyuluyor hiç bilmiyorum. Kumpir, yani. kısır, mısır, sosis. Üçü. Bak benim Net. sosis mısır. Başka? Bazen turşu. Ona da varım. Ama kısır yani kısır konsepte aykırı. Kısır yani konsept- kumpir olmaktan çıkıyor. Çıkmıyor. O gün patates salatası Kırmızı ve çizgi. kısır Hayır. haline Orada geliyor. patatesle birlikte gün menüsüne şey oluyor. Patatesle sadece sosis ve mısır yediğinde kaynaşmıyorlar onlar. Anladın mı? Mısır ve sosis ayrı geliyor. Ama kısır oldu mu diye onlar böyle bulamaç oluyor. Anladın mı? O ona giriyor tutkal gibi. Evet, hani doğru. bütün onların arasındaki bağ aslında kısır. Doğru söylüyorsun. Anladın? Ama daha çok Kumpir ya. patates ve kısır günü çağrıştırıyor işte bunu. Yani Hayır. gün yemeği, gün konsepti. Hayır ama kumpirde hiç kumpirime laf etmem. Menümüz belli. Hanımlar toplanın. Toplanın. Bezelye haksızlık yapılıyor, acı biber şerefsizdir. Ya bezelyeye niye haksızlık yapılıyor ya? Bu videoda ne dedin acaba Kim bezelyeye? bilir ne dedim hiç hatırlamıyorum. Bezelye Bezelye haksızlık yapıyor. Ama mesela diyette ilk yasaklanan sebze hep şu değil midir? Bezelye, patates, havuç. Bunlar bana hep buna yesen ne iyi olur dedikleri üçlü bunlar. Benim hiç bezelyem yasaklanmadı. Yani daha doğrusu yasaklanacak bir bezelye Demek yemedim. ki o zaman senin dünyanda bezelyeye haksızlık yapıyor. Yine benim dünyamda bezelye şey ya. Bezelye böyle eti ararken denk geldim ufak tanecikler gibi. Bu ne Patates ya? var. Farkında bile Aynen. değilim. Bir şey ama böyle yani bak dün görmüyorum. daha böyle patatesli, etli, bezelyeli bir şey geldik. O bezelyeler de var yani. Hani o et gelecek, patates gelecek. Araya da yeşil bir şey. Devam et. Müge, normal hayatta bu saçın başı ne Allah aşkına darmadağın, bakımsız, bir tara bir topla, bu ne ya? Saçaklı kızlar gibi. Ki süslendiğim bir gün galiba bu. Buna mı? Bu fotoğrafa mı Buna yazmış? demiş. Buna demiş. Evet. Allah Allah. Bence o benim kıyafetimin saçaklarını mı acaba öyle zannetmiş? Sanki öyle gibi. Saçın saçaklı mı burada? Bir tel atmış. Yani belki bu elbiseye böyle daha proper böyle bir toplu bir saç. Zaten kıyafetle Daha saçaklı. şöyle- Saçın niye saçaklı? Saçınla saçaklı gibi düşünmüş olabilir. Ya da belki de başka bir fotoğrafın altına yazacaktı. Yanlışlıkla bunun altına
yazdı. Yanlış linçledi. Anlayamayız onu. Biz, Çok iyimseriz. biz de böyle iyimseriz yani, evet. Yani bunu yazmış olmamalı çünkü. Ya da şey mi demeye çalışmış? Hani bak burada saçın iyi, normalde niye böyle değilsin mi? Hayır. Öyle değil. O da değil. Bu saçının başının hali ne demiş. Normal hayatta. Şu an. Ki bu da normal hayatta değil ki yani. Normal hayatta ama böyle normal, mi? Müge, normal hayatta bu saçın başının bunu normal hayat olarak görmüş. Senin normalin bu demiş. Normal. Sen demiş sinema demiş ya, kapatırsın aynen. tek başına sinemada Böyle saçaklı bir şekilde oturursun. Bence öyle demiş. Devam et bakalım. Herkesin hayatında yaşadığı kendi kahkülünü, kendi kesme pişmanlığını yaşanmış sanırım demiş. Doğru mu bu tespit? Ya o kadar haklı ki ya. O kadar haklı ki. Bu pişmanlık tabii ki var. Bir de şu pişmanlık var. Gaza gelip emin olmadığın birine de kahkülünü kestirtmek var yani kuaför olarak. Çünkü He, o da riskli. o böyle bir katakulliye gelir ya yani. Şimdi normalde de saçın katakulliye gelebilir ama hani kahkül katakulliye geldiğinde hani artık cümle alem gördüğü için. Ama kahkül hakikaten gerçekten çok kötü. çok, Gerçekten. bak buna yazsa olurmuş saçaklıyı biliyor musun? Evet işte onu diyorum postları karıştırdım. Yanlış poz mu acaba? Gerçi şu an ben de şüphelendim. Peki kahkül kesme anı sert bir karar mı bir kadın için? Kahkül bırakmak falan, kahkül olsun. Ya benim için değil çünkü benim saçımda zaten yaptığım tek değişiklik kahkül. Allah aşkına ya şu kahkül hakkımı da elimden almayın. Yani yıllardır kendimi bildim bileli artık saçım hep uzun. Tek Boz yaptığım isyan etti. değişiklik. Tek yaptığım değişiklik kahkül kesmek. Varsın olsun arada bir olmasın ama yani en azından bir kahkül. Hayır kimse kesmesin demiyor. Kendi kesmesin diyorlar. Yani burada Kendim kesmişim. bunu diyorlar. kendin mi kestin bayağı? Çat Kendim çat. kesmedim. Yani bilmiyorum çok büyük konuşmayayım ama ben hiç o insan değilim. Yani ben hani saçım böyle karışsın bir şey olsun ya da ne bileyim hani sakız yapışsın bir şey olsun falan. Öyle bir şey de var mı ya sakız yapışsın? Ben bilmiyorum. Ben şu an dinliyorum. Herhalde vardır diyor. Saçına yapışmıştı sakız. Nereye? Pardon sakız değil ya slime. Ha. Böyle bütün saçına. Ay, evet. Yani benim saçıma slime ya da sakız bile yapışsa elime makas alıp mesela kesemem yani. Hemen Ben gidiyorsun. o insan değilim. Kontrol Bazıları vardır ya freak. böyle arkadaşlarıyla işte oturur. Hadi ben senin saçını keseyim aşkım sen benim saçını kes falan yaparlar. Ben hiç Sende insan yok öyle değilim bir diye. şey. Ama burasıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Eğer kahkül kestiriyorsanız gerçekten saç şekillendiricisiyle birlikte yaşamanız lazım. Yani öyle sabah saçımı şekillendirdim. Bütün gün o saçla takılayım değil. Yani gerçekten hani cebinden falan çıkarıp gittiğin tuvalette bir yerde mutlaka o kahkülü düzeltmen lazım. Yoksa Bunun bir bedeli var yani. Bu bedeli uygulamak gerekiyor. Eray. ya sen de- Kuaförümüz var. yani bu kadar ilgi isteyen, bu kadar yani boş bırakılmaya gelmeyen bir saç modeli de Bir de tam burada ya böyle. Böyle duruyor yani. Dolayısıyla yüz Her ifadeni, şey her şeyini gözüküyor. etkiliyor. Bak kahkül empatim arttı biliyor musun? Hiç yoktu valla. Devam et. Göböz oğlu Rika'yı Sling ile taşırken tüm işlerini yapabildiğini söyledi. Ana kucağın adı Sling mi oldu? ana kucağı başka bir şey değil. Ana kucağı şey değil mi ya? Ana kucağı arkadan lak lak diye geçirip lök diye böyle çocuğu böyle çarşafla doladığın şey ana kucağı bu. Ana kucağı hani bu yerde Yerin duruyor ya böyle kucağı o. sallanan. Hani ana kucağı gibi. Hayır onun adı da ana kucağı. Onun adı da ana kucağı. Evet, Şu onu an da bir ana- dakika ya şeyi Evet. sorguladım yani. Onun adına Kavramları da bilmem. onu ittire Ha, kaktıra yapıyorsun. İşte Evet. ana kucağı. Ben de öyle biliyorum yani hani yerdesin ama ana kucağı gibi rahat bir şey Evet. ya o böyle sallanıyor böyle içinde. Ama onun adı mesela silik minik gibi bir şey değil. Onun adı direkt ana kucağı bir de. O zaman Evet. O zaman ana kucağında silik olmamış. bu linçi hak etmemişim. Evet. Devam et. Azerbaycan Grand Prix'sinden şey paylaşmışsın. Abla Almanya'da mısın? Ya ulan azıcık fotoğrafa. Biz kesin bence yanlış fotoğraflara yanlış yorum aldık. Bir şey söyleyeyim. Yeni bir stajyer falan mı yaptın? Yemin ederim arkadaş. Kusura bakmayın. Bu gerçekten bunun altında değil mi? Bak. Ama bak kahkülün altına onu yazmışlar. Bunun altına bunu. Bir de böyle Bakü. Her yer. Katar bak. Azerbaycan, Zaten- Bakü falan hani hepsi. Evet yani Katar'da yine mantıklı Gel acaba mesela. böyle hani pozum, bizim hal tavrımız. Abla Almanya'da mısın da böyle poz verdim. Bakü'desin kendine Sen gel çok gibi bir şey. anlam yüklüyorsun sen. Sen iyimser bakıyorsun ya. Abla Almanya'da mısın? Bu kadar. Hiç berisi gerisi önü yok mu? Bu kadar. Lütfen. Ya işte evet ya bu anlam yüklemek işte çok yorucu bir şey. Evet. Bir gül geç diye verdik. Ya Caner bazen Bence diyor ki de. bana yani senin gerçekten beynin içinde neler döndüğünü bilemiyorum diyor. Ben diyorum ki ya gerçekten benim bir dakikada düşündüğüm şeyleri sen bir ayda düşünsen beynin yanar yani böyle dumanlar çıkar. Ama evet diyorum. ben bir gün Berfu'ya şey dedim. Ne düşünüyorsan birebir hep sürekli söylesene bana dedim böyle. 5 dakika sonra dedim aşkım sen olacak iş değil yani. Yani koç mu böyle diyor? evet. Yani o evet koç. Elimizde değil.
Yani korkunç bir kurgu. Ve sonu hep ya büyük bir parçalanmayla bitiyor ya da büyük bir patlamayla yok oluyoruz böyle. Hani çünkü ben hani kalkarken yastığı düşürmüşüm. O yastık yuvarlanıp elektriklerle o elektrik patlıyor falan. Hani gerçekten anlık o kadar gidiyor böyle anlamsız yerlere. Devam et. Biraz ara ve dinlenmek hayatınıza iyi gelebilir. Gözlerden uzak kısa bir süre. Mükemmel olmak zorunda değilsiniz. Siz güzel bir hanım, iyi bir anne, seven bir eş olmaya vakit harcarsanız. Yıpranmış olmak sizi inanın üzebilir. Bir büyük tavsiyesi. Çok doğru. Uzun uzun yazmış. Allah'tan bak mesela bunu gerçekten doğru mu? Mükemmel olmaya çalışmak da bir hastalık gibi bir şey bence. Yıpranmış mı çıkmışsın acaba burada? Ondan mı demişim? Ne için dedi bunu acaba? Bir döneminde mi denk geldi? İşte ya dedi bence bu. Hani hem işte iyi görünmeye çalışıyoruz. Böyle kıyafetimiz de düzgün olsun. Hani böyle fotoğraf çekileceğiz. Böyle güzel görünelim. İşte makyajımızı da yapmış olalım. Hani bakımsız olmayalım. İşte çocukların yeleğini de giydirelim, yanımızda yemeğini de taşıyalım, işte eğlendirelim de ama işte aynı zamanda işte kocamla da iyi vakit geçireyim, işte kendim de böyle bir kahve keyfi yapayım ama o sırada da bilmem neyi bir şey yapayım falan. Hepsi iç içe. Öyle yapmaya Var çalışma mı diyor. Tamamen zamanı durdurduğun anlar? Bir şey yapmayı durdurduğum zamanlar mı? Kafanı da susturabildiğin, kendin de susabildiğin, durduğun böyle bir an, ne bileyim günlük meditasyon. İşte yok, o yüzden ben hep böyle meditasyon kamplarına falan filan gidiyorum. Yani oraya gitmezsem çünkü beynim artık böyle yanacak gibi oluyor. Onlara ne kadar gidiyorsun yani? Bayağı sıklıkla gidiyorum. Hatta Caner böyle şey diyor. Senin zamanın geldi. Kamp işte ne varsa ara bir yerleri git. Caner ayarlıyor. Ben sana diyeceğim. Vallahi öyle diyor. Diyor ki git sen, yeter ki git, çocuklara bakacağım ben diyor. Bak şimdi mesela hemen bir şeyim var. 10 gün gidiyorum detoksa, düşünebiliyor musun? 10 gün. O bakacakmış çocuklara. 10 gün. O dereceye ihtiyacım var. Vallahi mı? 10 gün bakabiliyor mu Caner? Ya Caner öyle çakal ki bakıyor ama şey yapıyor mesela, şimdi böyle bakıcısı, yardımcısı olan arkadaşlarımıza hemen şey yapıyor işte. Ne haber ya işte Gelseniz. gelelim falan. Onlara gidiyor. İşte bir gün onda bir gün bunda. Parkta onlarla işte oynuyorlar. Aa yemek var mı ya, gelelim falan filan. Onları hep o şekilde hallediyor. Çocuklar bu durumdan memnun mu? Böyle biraz daha salık bir hale geliyorlar gibi. Sen yokken doğru hissediyorsam hani baba salıyor parka. Diğer bakıcılar da baksın size gibi bir dünya var anladığım kadarıyla. Tabii biraz daha böyle eğlence şey ama şey ya, ben de o kadar onları şey yapmıyorum yani. Sıkmadığımı düşünüyorum falan, ne düşünüyor bilmiyorum ama. Bizim geçen daha hafta Kuzey patladı. Berfi şey dedi. Anne bu evdeki bütün kararları niye sen veriyorsun? Niye senin dediklerini yapıyoruz? Babam niye hiç konuşmuyor dedi. Orada bir ulan ben de bir hani bir evde bir şey olmam lazım ya, hani bir karar merci bir şey. Dank etti bana da. Ben de Berfi niye dedim hepsi dediklerini yapıyoruz. Ben de artık bazı fikirlerimi söyleyeceğim diye yapma, patladım. ona hiç girme. Hayır patladım derken öyle çok benim patlama ne? Karar verme şeyine girmeye çalışma. Bu sefer böyle oluyor. Bu. Ya en azından birisi karar veriyor. Bırak. Ben bıraktım. Bırakabiliyorsan ama bırak ben yani. tamamıyla bırakabiliyorum ama baktım ki çocuğumun gözünde bir karakter. Bu da büyük ama işe yaramıyor gibi bir evde bir ayıcık dolaşıyor gibi bir hani böyle yapmayın falan, hani hep böyle Berfu'nun dediklerini aynı şekilde tekrarlıyor gibi bir adama dönüştüm. Ama işte Kendime çocukların otoritede bir yer sağlığı arıyorum. açısından bence daha iyi. Yani mesela bizde şöyle bir şey var. Şimdi Vina acayip bizi manipüle ediyor, tamam mı? Belki kız çocuk olduğu için olabilir. Şimdi bakayım Rika'da da şey yapacağım, test edeceğim. Ya bizi böyle bir şekilde pununa getiriyor. İstediğini. Taktikleri var. Mesela bir şey aldıracak ya, kafasına koyuyor. Diyelim arabada gidiyoruz, benzinlikte durduk. Biz tuvalete gidiyoruz diyelim, tamam mı? Orada böyle hemen bir şeyler görüyor yani benzinlikten. Ne olduğunun önemi yok yani, random'lı. Onun şeyi var bence. Bir tik atıyor yani. Buradan aldırdım. Kandırdım ve kandıramadım gibi. Bana diyor ki işte bunu alalım. Ya kızım diyorum, peluş oyuncak artık yani evde Nuh'un gemisi şeklindeyiz yani. Hani bütün peluş oyuncakların büyüğü, küçüğü bilmem nesi falan filan zaten hani var. Bir de diyorum bu papağanı almayalım yani. Ay işte falan filan bilmem de tamam diyor. Tabii ki şimdi Rika'da araba olduğu için tek tek tuvalete gidiyoruz. Caner de mesela tuvalete gidiyor. Bizimki bir anda böyle ay baba ben de seninle geleyim. Bak diyorum seni kandıracak. Çünkü benden papağan istedi, bir tane var orada pembe papağan. Sakın diyorum alma. Çünkü onu aldırmak için geliyor. Yo işte ne alakası var falan yapıyor yine böyle. Abi bir geliyorlar elinde pembe papağan. Kandırıyor. Böyle geliyor. İnanılmaz mesela bizi Evet, manipüle evet. ediyor. Ben de yemekte çok manipüle ediyorlar beni de. İşte annesi bir dondurma izin vermiyor. Ben de o sırada benim de canım dondurma istiyor. Kuzey hemen anlıyor. Babam ağzı sulandı babamın diye. Hemen bir şey yapıyor. Baba dondurma annem izin vermiyor diyor. Ben de Berfu ya bir tane yesinler çocuklar falan. Sadece yemekte şu an beni çok iyi kullanıyorlar Ya yani Bine de öyle işte dondurmada. hemen kelimelerini böyle öğrenmiş. Dengelemek işte
roka yerim, avokado yerim gibi böyle birkaç kelime seçmiş. Caner fark etti onu. Şey diyor, çakala bak ya diyor. Akşam diyor dondurma yenme ihtimalinin olduğunu bildiği için diyor hemen böyle şey diyor mesela işte. Diyelim ki hani ya ne yemek istersin, ne yemeği özledin diyoruz mesela. Hemen bu böyle diyor, avokado ve roka falan. Caner diyor ki kesin akşam bir şey. Dondurmaya altlık yapıyor o sırada ya. Çok güzel. Devam edelim. Daha güzel elbise seçilebilirdi. Bu Evet. elbise tarzı bir şey ya. İddialı bir elbise. Yani çok öyle normal formların dışında bir elbise. Ben de düşünmüştüm bunu. Daha iyi bir elbise seçebilir miydim ya da bu elbise mi diye. Ama güzel de bir elbise yani. Bu böyle şimdi moda oldu. Etek kısmı böyle balon gibi. Bir dönem oldu. Şu anda da moda mı? Böyle bir yeni moda mı bu? O 2 yıl öncenin... 2 yıl önce değil mi? Böyle bir işte 2 yıl önce böyle bir herkes böyle bir dolma biber gibi dolaşıyor. Tam dolmuş. Değil mi ama şu an? Balkon. Öyle bir şey. Gerçekten öyle yani. Nasıl bir vücut istediğini de anlayamıyorum bu kıyafet. Mesela çok kilolu da olsan mesela kiloluyu daha böyle şirin de İnce gösterebilir. bacaklı, ya göbek kapatan bir elbise bir kere Evet. bu. Ha. Devam et. Caner ama. Abla izlemesini istemiyorsan Spotify'dan açsaydın ya evde demiş biri. Ya o kadar doğrusun ki ya. Ben zaten izlemesini istemedim. Festival falan filan, bekarla vedanın içinde bulduk kendimizi falan. Orada bir şekilde kendimizi Dua Lipa konserinde. Tesadüfen planlamadınız yani. Bence onu Caner ayarlamış o zaman önden. Caner tabii ki kesin. Bu izleyiş değil. Burada Caner bir plan zaten var. yani düşün bak bu festival Kosova'daydı. Zaten Edis'in falan da çıktı. Edis'in de çıktı aynen. Zaten Dua Lipa'nın babasının da organize ettiği yani onlar oralı olduğu için zaten babasının da organize ettiği bir festival. Dua Lipa konseri. Bunlar zaten bir ay önce Londra'da gittiler. Yine Vina'ya götürdü işte hayaliymiş. Kızımı götürmek hayalimdi falan. Dua Lipa'ya. Sonra işte bir arkadaşını buldu. evet. Kızımı götürmek. Ali en iyi arkadaşım. Onu Dua Lipa konserine götürmek hayalimdi diye. Beni böyle yiyor işte. Bu nasıl ya? Dua Lipa konseri. Rika'yı götürmek için şey yapar. Allah'tan bir Coldplay de seviyor da böyle hadi Dengelemek içindir o. dengelemeyi. Yok evlenmeden önce de Coldplay'i seviyordu. Ama Ben bunların hepsini inanılmaz. tabii ki önüme kışık Hepsi geliyor bütün- doğru mu? araştırmaları ve şeyleri yaptığım için seviyor yani yapacak bir şey yok. Devam et. Bu kadar fazla duyarlı çocuklar sağlıklı olmuyor. Çünkü gerçek hayat toplum böyle değil. Ve bu çocuklar bir gün topluma karıştığında o benden özür dilemedi diye ağlayacaklar. Burada galiba Çok haklı. çocuğundan özür diliyorsun falan gibi bir video değil mi bu? Böyle bir şey yaptığın için ona yorum bu. Evet. Eğer biz postu ve yorumu karıştırmadıysak. Bu vlog yani vloga yazılan bir şey olduğu için kim bilir ben orada neler demişimdir. Orada özür falan diledin mi? Özür diliyorumdur, izin istiyorumdur falan filan. Bir de ben Vina da iyice daha da kafa gitmişti o anlamda. Canım bezini değiştireceğiz. İzin veriyorsun değil mi falan hani özel alanına girmeyelim. İşte bilmem ne falan filan diye. Şimdi biraz daha o kafaya geldim yani. Abi sen burada böyle diyorsun da çıkacak dışarıda birisi şşt lan pıst bir şey diyecek. Değil mi? Olacak. Dışarıda karşılığı biraz zor olan ama özel olan meselesini biz de öğretiyoruz ya bayağı o özel alana gibi isteklerini gerçekleştirme falan şu an o zaman da sürekli şu an ne sorsam baba bu haksızlık bana yapılan bu haksızlık diyor. Lan sus ne haksızlık bir yani artık hakkını arama konusunda çok erken bir yola girdi. Tabii, Bu kadar tabii, izin kendi almak elimizle kendimize karşı da böyle. kendimize karşı bir şey yarattı. Ben işte Vina'ya diyorum yani bu ikna ve o manipülasyon yeteneğiyle ilgili. Bak diyorum umarım bizi ikna ettiğin gibi dışarıda da umarım bu yeteneğini kullanırsın. Çünkü çok iyi bir yetenek yani hani böyle İkna kabiliyeti her zaman hayatı boyunca işine yarar ya. Her aynen işte o böyle kullanır. yönetici Her şeyde. özellikleri vardır ya hani işte böyle ikna etmek, inandırmak falan İnandırmak. filan. Bak diyorum bunları Kullan lütfen. başka iş hayatında falan Ne ileride olur. kullanmazsan hakkımı sana helal etmem diye. Devam et. Küçükken Murat Boz'la bu ablayı akraba sanıyordum. Herkes öyle sanıyordu. Yalnız değilsin. Bir ara o kadar çok bu konu konuşuldu ki yani ilk hani zamanlarda. Ya ben bile böyle oldum ya. Var Lan mı acaba? acaba akraba mıyız falan. Annemi böyle arıyorum. Anne diyorum hani var mı böyle babamın tarafından bir şeylik Murat Boz'la falan filan. Murat Boz'a bile sordum yani. Ya dedim sen hani açtık Acaba böyle aile. Var mı? Karadeniz, Genetik. Ereğli değil mi onlar? Evet, Karadeniz. onlar Siz Karadeniz, tamamen biz Ege. Ege, İzmir. Hiç alakanız da yok. Devam et. Bulaşık bir şımarık. Takipten çıkarıyorum sizi. Aa, hele ki bu fotoğrafıma. Aşk olsun. Berna Bozi. Sanki kendi fake account'umdan yazmış gibi değil mi? Bir de aklına başka soyadı da gelmemiş yine Bozi. Kendimin kötü bir taklidiyim mi gibi. Kendini beğenmeyen versiyonu. Devam et.
Ya. Köpeği nasıl ikna ettiniz havaları? Ya Hector'um ya. O benim canım var ya, o bak en önce yani gel Hector dersin, videoda sen de ol, hemen gelir. İşte pati uzat dersin, oturur. Oğlum böyle yatma, şöyle yat, şöyle yat. Full böyle. teslim olmuş o da. Hepsini dinler. Hep o işte bir şey dökülme videoları falan çekiyoruz ya. Hector bizim başrolde. Oyuncu. Peki O çok akıllıdır. çocuklarla video çek. Onlar nasıl bakıyorlar olaya? Ya bilmiyorum. Ben tabii ki yine özgürlükler şeyi ve işte kendi kararlarını da veriyorlar mantığında. Mesela Vinay'a hep soruyorum. Hani ya böyle İster misin? böyle bir video var. Böyle bir şey çek. Zaten işte şeyi falan biliyor tabii ki, işte hani reklam çekilecek, video çekilecek veya işte hani biz böyle bir şey çekmeyi düşünüyoruz. Çok Bizim eğlenceli işimiz buydu da olacağını anladılar yani. düşünüyoruz diyorum. Ha şimdi şeyde var ya, iş gibi olanlar var. Hani bizim kendi kendimize çektiklerimiz var mesela. Hani onların arasında da bir fark olduğunu anlatmaya çalışıyorum ama tabii ki ne kadar anlıyor onu bilmiyorum. Hep soruyorum yani, bak diyorum böyle bir çekim var. Ben olacağım bu çekimde. Sen de olmak ister misin? Eğer olmak istersen senin de olabileceğin bir çekim bu diyorum. Olmak istiyorum diyor genelde. Yani hiç böyle olmak istemiyorum deyip de hayır olacaksın dediğimiz bir şey olmaz. Zaten olmak istemiyorum dediğinde hani mümkün değil, onu sen herhangi bir şey yaptır. Ama mesela şey diyor yani, anne bu çekimde ben var mıyım falan. Ya yoksun Artık diyorum. bağımlısı da olmayacak. Niye ben yokum falan. Ki şeyi mesela çok iyi yapıyor. Ya bazen böyle bir şey duyuyor, böyle bir cümle. Onu mesela arka arkaya falan çok iyi tekrar edebiliyor, yani öyle bir yetenek geliştiriyor. Evde böyle gelirken işte böyle merdivenden inerken böyle düşüyor gibi yaptı. Sonra işte havlu böyle kafasına geldi falan. Yani böyle bir şey oldu. Çok beğendi onu, böyle diyor. Anne ben bunu bir daha yapacağım. Deminkinin aynısı olduğumu bana söyle falan. Gerçekten mi ya? Devamlılık da var. Ya böyle garip bir oyun şeyi, yani oyun şeyi var çocuğun artık, sürekli setlerde ve kamera arkasında olduğu Olmaktan için. dolayı. Devam et. Ya bunda çok linç yemiştim ama bak söyleyeceklerim vardı. Şükürler olsun ki kendimi ifade edebileceğim. Ve şık bir sunum tabağına bir karpuz bir peynir, bir karpuz bir peynir yerleştiriyoruz. Oo. Çok tatlı oldu. Birazcık zeytinyağı ve birazcık nane de üzerine ekledikten sonra hazırız. Afiyet olsun. O kadar uğraşma gerek yok. Hepsi midede karışıyor demek. Ya çok haklı. Bunun altında bir sürü linç vardı gerçekten Tabii ya. çok burada. vardı. Birkaç bir şey daha vardı. Bu tarif mi falan. Sen yapıyor musun bunu normal? Yani karpuz peyniri yediğinde insan bunu yapmaz herhalde ya. Karpuz peynir şöyle. Karpuzu de la yersin. Karpuzu böyle kesip değil mi? Peynir. Sorun şu, ben karpuz yemiyorum. He. Yani çok aşırı sevdiğim bir şey değil. Ama hani böyle biri geldiğinde hani böyle hazırlarsın ya. O karpuz da genelde sunumu hep kötü olan bir şeydir. Yani böyle işte dilimler aynı değildir falan filan. Bu böyle mesela benim çok hoşuma gitmişti. Yani hani arkadaşlarına ya da böyle ailene hani karpuz, peynir ikram ederken daha böyle şık bir sunumda oluyor olması çok hoşuma gitmişti. Sonra birkaç kere de arkadaşlarıma yapmıştım. Ama ben öyle karpuzcu bir insan değilim yani, bilmiyorum. Karpuzcu nasıl olunmuyor ya? Karpuz yenir ya. Karpuzu. Yani karpuz biri almışsa ve kesmişse yerim. Yani bir zahmet o da. Ama ya. ben hani bir karpuz alalım deyip karpuz almıyorum. Ne yiyorsun meyve? Kavuncuyum ben. Ya ama ne olacak? O da şey işte benzermiş. Ha, kardeşi yani. Ben hiç hani öyle sulu ve bilmem ne dünyası falan. Hayır canım, ben kavun yani. Şu an kavunlar çok iyi ya. Karpuzlar çok kötü. Bak benim tadımı kaçıran şeylerden biri, ben karpuz. Ama karpuz mevsimi bitti ki. Hayır, hep kötüydü yani. Bütün yaz kötü karpuz Öyle yedim mi? ben. Evet. Kavun. Bak şu neyse. Bak benim kavun yediğim için evde bir kavun yedim, çok güzel. Ama bu çekimde kullandığım karpuz çok güzeldi. Yani herkes Onda bunlar bayıla etmiş yedi. işte. Kare kare onları mahvetmişler. Güzelim karpuz gitmiş orada. Bir de Böyle şey var. böyle. Kavunun içini böyle çıkarıp dondurma kaşığıyla, onu böyle dondurma kaşığıyla yemek. Aa, çok güzel olur. Direkt. Karpuzda da var o. Hatta o Ama karpuzda... karpuz çekirdekli ya, o hep Hayır, çekirdeğini değil. ayıklaman lazım. Hayır, onu şey yapacaksın. Onun böyle şey yapıp hiç kaşığı da almayıp böyle onun dibine dalma da çok güzeldir. Ben onu Yaparak. biraz Çeşme'de fark ettim. Şimdi çocuklar karpuz seviyor diye karpuz, yani yazın tabii ki karpuz aşırı böyle yeniyor. Bilmem ne karpuzu deniyor. İşte prens karpuzu mu? Özel karpuz, yani bir şey karpuz, daha özel bir karpuz olduğu iddia edilen bir karpuz. Neymiş öyle? Ondan geliyor bize sürekli. Sonra ben böyle şey oldum. Ya bu karpuz ne ya? Normal karpuzdan ne farkı var dedim. Çekirdeksiz dedi. He. Şimdi ben zannediyorum ki çekirdeksiz bir cins karpuz var. Bu da o karpuz. Çekirdeksiz cins karpuzu bize kestirip getiriyorlar zannediyorum. Meğerse sen bunlar karpuzun çekirdeğini ayıklıyorlarmış. Aa.
Çatalla bıçakla çık 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 çık. Prensesi diyorum. 1,5 kadınla servis ediyorlar. Pahalı. Ben böyle Allah sizin ne yapmasın diyorum. Siz mi ayıklıyorsunuz bunları içeride? He abla biz de ayıklıyoruz diyor. Hayır ama öyle bir karpuz da var. İran karpuzu. Ama o İran karpuzu mu? Ama O o karpuz değil. öyle bir Burada karpuz değil bunlar işte. Ben parasını de öyle arttırmak zannettim. için. Ha. çok Allah. komik. Nerede olduğumu da söylemeyeceğim Çok de. iyiymiş. Bayağı buna aydınlanmam. Ama şu sunumu bir restoranda var ya. Şu hem bak karpuz çok az kullanmış oluyorsun. Hem peynir aralara büyük çakarsın bunu var ya. Bunu çok pahalıya satarsın bak. He? Michelin karpuzu Ben buna diye. doğru zamanda bak iyi bir eser yani karpuz arzarken 650 lira veririm. Ya şimdi ben mesela bunun üzerine zeytinyağı ve kekik döktüm. 700 oldu. Ha şimdi onun yerine mesela işte çörek otu yağı ve bilmem ne fesleğeni koysaydın. Ama beni 1000 karpuz lira. tadından mahrum edecek gibi duruyorsun sen. O çörek otu yağı falan şey yaptın beni Ama şu işte an. Uzaklaştırdın. füzyon dediğin öyle bir şey değil mi zaten? Füzyon mu diyorum ben? Füzyon mu? He, peynire olur. Peynirin o çörek otu güzel olur. Yağlar mağlar. Neyse şu an acıktım galiba bir yandan. Devam et. Müge Boz denilince aklıma direkt aromaterapi yağları geliyor. Kadın sürekli çantasında minik minik aromaterapi yağlarıyla falan dolaşıyor Aa, bence. beni tanıyor. Gerçekten öyle doğru. Öyle mi? Aromatik terapik yağ mı? Aromatik turu... Ya, o kadar uzak ki. Karpuz gibi girdim aromaterapiye bak. Aromaterapi yağları mı var şeyinde çantanda? Ya evet de bir gibi seviyorum yani. Böyle bir arada bir nane böyle ferahlatıyor ya da işte. Onlar ne? O masajda sürülen yağlar gibi yağlar mı? Kokuyor. Özeller. Cilde de iyi geleni yani o zaman mı? Cilde iyi gelen ama işte aromaterapi yağları. Yani bunlar mesela işte ne bileyim 20 kilo naneden şöyle küçücük bir şişe yağ çıkar ya böyle gül yağı mesela. Gül Değerli yağı o zaman. sadece 1 mililitredir çünkü işte o kadar gülden onun damıtılarak işte böyle şu kadarcık yağı çıkar yağlar. Kullanıyorsun demek ki. Doğru tanıyorsun. Kekik yağı vesaire. Devam et. Caner'i aramışlar falan işte kına yapacak. Ben böyle kına mı? Ne alaka ya kına? Hani öyle bir şey yoktu Asla hani istemiyorum. planda falan. Ben çünkü hani istemiyorum yani kına. Ne bileyim böyle o kadar o vibe'a bir türlü giremiyorum ya. Zaten böyle büyük bir organizasyon falan filan da yapmak istemiyorum. Vibe'a giremiyormuş. Kütük nere Müge? Vibe'a giremiyormuş. Kına bilmiyorum. Yani kına bana gerçekten vibe'a giremiyorum. Kına ve vibe kelimesinin aynı cümlede oluyor olması zaten ne kadar olayla alakasız olduğumu gösteriyor. Ya kına bana böyle şey gibi geliyor. Bilmiyorum yanlışım varsa düzeltin ama bilinç daha geliyor. Ya, söyle. Ya üzgün bir şeymiş gibi geliyor. Hani evlendiğim için üzülüyorum gibi. Hani evlendiğim için üzülüyorum. Herkes üzülüyor. O şarkı hüzünlü değil mi? Doğru. Yani böyle Memlekete kız üzücü bir şeymiş vermesin. gibi geliyor. Yani kına mesela ne bileyim istemeden evlendim gibi biraz sanki ya da böyle hani kendi ailemi göremeyeceğim ya da topraklarımdan uzaklaşıyorum Gibi bir hissi bana veriyor. birazcık veriyor. O yüzden de yani o şeyde göremiyorum yani evlilik daha mutlu bir şey bence. Tabii o şeye göre değişiyor demek ki. Yani normalde kına yapalım hadi eğlenelim. Kına yakma bilmem ne hani ya da işte... İşte o tam kına mı? Yani o biraz böyle bir bekarlığa vedayla böyle kına Şu an birleşmiş karıştı o bence. Şu an karıştı ama gibi senin bir dediğin şey. daha Anadolu Ya benim bir dediğim şeyde daha hüzünlü. o böyle hani duygusuyla yani o şarkılar işte. Ya tabii ki bir ritüel olarak eminim ki çok köklü bir şeydir yani orada kullanılan ritüeller. Ama bana çok şey gelmiyor yani. Hatta şeydi o etrafında döndüğünde gelin ağladı mı falan diye de bakıyorlar böyle hani. İşte evet yani hep ağladı böyle mı bir doğru? ağlama işte türkü söyleniyor şimdi işte ağladı ağlamadı bir daha söyleyin gibi şeyler olduğu için. Bir daha söyleyin ağlasın. Evet o vibe'a giremiyor. Devam et. Koydum gitti çiğ köfte. Çiğ köfte evet güzeldir ama benim mideme çok dokunduğu için neredeyse hiç yemem. Hadi onu koymuş oluyorum. Kısır. Kısır da severim ama aşırı fanı değilim. O yüzden onu da 6'ya koydum. Böylece 1 numaram mantı, çılbır, içi köfte, pide, hamsi. Gerisini biliyorsunuz zaten kısır. Bu akımı da böylece ben de denemiş oldum. Kaçırdım. Yemekleri sıraladım. Çok iyi listeymiş. Şey ver bakalım. Ben bir dikeldim zaten bir de. Abla sen kinoa, ekşi maya, organik gıdadan başka bir şey yemiyorsun ki. Niye bu liste yapıyorsun demiş yani. Bu arada bu öyle bir akım olduğu için listeyi sen seçmiyorsun. Geliyor. Yani o otomatik bir liste. Hani bu var olanlar içerisinden bir sıralama var. Ama yine de o çıkan listede bir Ama numaraya yine de falan... bak mantı bir kere bizim kökümüzde olan bir şey yani. Biz Makedon göçmeniyiz. Mantı bizim 1 numaramızdır. Yani ben her anneanneme gittiğimde, her böyle aileyle buluştuğumuzda mutlaka mantı yapılır.
Sever misin sen de yapmayı, severim. yemeği şu an? Mantıyı severim. Yani Çocuklar aşırı seviyor. yapmayı Çocuklar sevmem. Yapmayı. Ama yemeği. Yani öyle bir sabrım yok. Ha, o işte buluşma içerisinde tabii ki yaparım ama hani kendimi yapayım mı dediğinde pek şey yapmam. Yani Onu bilmiyorum, ama biraz öğlenden şey yapacaksın da zor geliyor onları yani. kapatacaksın da. Öyle bir vaktim yok ama olsa yapacaksın. severdim. İçli köfte çok seviyorum. Yani mesela gerçekten bu dediği doğru, hani bu kadar böyle hani daha sağlıklı diyeceğimiz bir beslenme tarzında benimsemeye çalışırken içli köfte benim böyle kırmızı çizgim gibi. Yani böyle içli köfte gördüm mü böyle halay çekesim falan geliyor. Yani Direkt içimden oynamaya böyle bir geçmiş yaşandım. Onun bir haşlanmış çıkıyor. var. O olmuyor değil mi? Aynı tadı vermiyor. Kızartma. Kızartma olacak. Haşlanmışın üzerine gerçekten böyle güzel sarımsaklı yoğurt ve o Evet. tereyağlı pul biberi böyle güzelce dökersen haşlanmış oluyor ama haşlanmış yoğurtsuz, yağsız olmuyor. Vermiyor aynı tadı. Doğru söylüyorsun. Devam et. Kanguruların kavgasını izlemiştim bir belgeselde. Acık ona benzettim. Ay çok doğru. Gerçekten tam ona benziyoruz ya. İnanılmaz bir yorum. Gonca ile görüşebiliyor musunuz şu an? O da. Gonca'yla görüşemiyoruz çünkü o bir diziye başladı. Dizide olunca biliyorsunuz zaten bambaşka bir dinamik. Yani ara ara böyle karşılaşıyoruz bir yerlerde ama öyle tam hamilelikteki rahatlığımız Yok. maalesef yok. Zaten senin dediğin konu yani hamileyken daha böyle bir zamanın var, her şeye vakit ayırabiliyorsun. Çocuk doğduktan sonra Konu kapanıyor. roller coaster herhalde 10 yıl falan mı devam edecek? Ne kadar devam edecek? Devam et. Ece merhaba. Mesut Komiser. Ya tam ya. Çok doğru yap. Bizim Batu onu Ne çok iyi kadar yapar. zekiymişsin, bakar mısın? Yandaki de Buse galiba. Ben niye şaşırdım ya? Sen hangisisin diye baktım biliyor musun? Çünkü Kafam biz karıştı. Buse Varol'la o kadar birbirimize benziyoruz ki bak herkes bir şeyleri şaşırabilir ama gazeteci şaşırmaz değil mi? Onunla ilgili haberin altına benim fotoğrafım, benimle ilgili haberin altına Buse'nin Not fotoğrafını karışıyor. koyuyorlar ya. O derece benziyoruz. Ama o daha esmer biri değil mi ya? Ha, değil. Yo yani saçımızın rengi Daha öyle biliyorsun, ara ara değişiyor ediyor falan. Doğru, Hatta çok bazen yakın. Buse bir fotoğraf paylaşıyordu. Buse bazen böyle bir fotoğraf paylaşıyordu falan, ben böyle oldum. Ben niye böyle bir şey... Ben böyle bir yerde fotoğraf mı çekildim falan diyor. Yani bazı şeylerimiz gerçekten aşırı benziyor. Devam et. Genetik miras böyle bir şey işte. Çocuğu biz yapınca eciş bücüş kara kuru bir şey oluyor ya. Kendi çocuğu da gömmüş ya. Bence çocuğu yoktur, ondan yazmıştır bunu, biliyor musun? Çocuğu olan biri bunu yazamaz. Ne güzel. Evet. Vallahi maşallah. Çok güzel gözüküyorsunuz. Hep sağlıklı, güzel. Teşekkür Devam etsin inşallah. Devam et. Kavurmalı yumurta yerken izliyorum şu an. Sağlıklı bir tarif veriyorsun büyük ihtimal. Ne yapıyorum acaba yine? Bu saçın altına olabilir ilk yorum bak hala. Ben hala o yorumun İşte onu diyorum yani. o yorumun fotoğrafı Hayır, çünkü bu. benim gerçekten öyle Dur yani bak. öyle saçlarım var işte hani bunun gibi böyle aşırı yapılı değil, böyle daha hani Messi dediğin şeyde tarzda. O yorumu yani kesinlikle bu fotoğrafa yapmış. Olabilir. Devam et. Müge Bozu'nu çok özür dileyerek söylüyorum ama birçok kez karşı tarafı dinlemediğini düşünen bir tek ben değilimdir sanırım. Bazen yapıyorum bunu ya. Doğru söylüyorsun. Ve çok bunun üzerine çalışıyorum, biliyor musun? Nasıl çalışıyorsun? İnsanların yanına gidip onları dinlemeye mi çalışıyorsun? Yani buna nasıl çalışılır böyle? O zor bir şey. Bugün 5 kere toplam 5 saat hiç konuşmadan dinleyeceğim. Ya çünkü böyle heyecanlanıyorum bir anda ve bir şey anlatmak istiyorum. Hani böyle söz kesmek gibi yapmıyorum aslında. Hani içimde o kadar çok düşünce var ki onlar artık bir şekilde Unutmamak böyle içinde. çok yoğunlaşıp böyle ağzımdan fırlıyorlar gibi oluyor aslında. Sonradan mesela bunu fark ettim. İnsanların sözünü kesiyor olabilirim diye düşündüm. Ve şu an mesela içimde böyle bekletiyorum söyleyeceklerimi. Karşı tarafın sözünün bitmesini bekliyorum böyle. Ama orada şey de belli mesela. Burada da belli. Karşı tarafın sözünün bitmesini bekliyorsun. Onun dediğini umursamıyorsun yani. Ne zaman bitecek bu? Anlat. Bitir de ben anlatacağımı Bitir de ben sonunda dermiş gibi. Ama bu çok sohbet muhabbet bir programdı yani. Ama kesin doğrudur. Kesin yapmışımdır. Devam et. Müge Boz gibi bir kadının bu kadar yaşlanacağını tahmin etmezdim. Hayat işte. Gerçekten doğru. Hayat. Yaşlanmış hissediyor musun kendini? Hissediyorum. Ama yani öyle yani çok agave diyecektim. Agave. Terapiden mi ne falan hiç böyle cildinde bir yaşlanma yok. Var 10 sene önce de konuk aldım ben seni. Hiç öyle bir şey yok. Yani İki işte çocuk bilmem ne. minimumda da olsa da sonuçta bir yaşlanma var yani, şimdi yok diyemeyiz.
Hiç enerji olarak falan öyle hissediyor musun? Yani enerji olarak da aslında bazen hissediyorum ama bazen de kendimi daha da bir enerjik hissediyorum eski zamanlara göre. Yani şu an böyle çünkü daha böyle bir motivasyon sebebim farklı ya. Eskiden mesela motivasyonun sadece kendinde. Ya işte enerjik olmayabilirim, depresyona da girebilirim gibi bir modda olduğu için. Şimdi mesela yani o zorunlu enerjiklik yüzünden yorgun olduğumu çok şey yapmıyorum, düşünmüyorum. Ama tabii ki bir yaşlanma var yani. Düşünsel olarak da bir yaşlanma var. Ben onu geçen kuzenim evlenirken fark ettim. Bana birkaç böyle evlilikle ilgili bir iki bir şey söyledi. Ben böyleyim. Bunlar benim 10 yıl önceki düşüncelerim. Ama ona verdiğim tavsiyeleri görsem tam böyle teyzesi gibi tavsiyeler veriyorum ve kendimi durduramıyorum yani o tavsiyeleri vermek için. İşte aynı bekar arkadaşlarıma verdiğim tavsiyeler gibi. Full tavsiye veren böyle yaşlı böyle hani, dönüyor. düşüncelerin yaşlanıyor gibi bir duruma geçiyorsun. O yüzden de hani hep böyle yeni şeyler öğreneyim, işte düşüncelerimi genç tutayım gibi öyle bir şey var bende de. Barışık mısın peki yaşlılık meselesiyle, yaş alma meselesiyle? Yani barışık olmaya çalışıyorum ama işte yani üzerine uğraştığım bir şey. Yoksa öyle body pozitivizm falan da benim çok şeyimde değil. Yani hani karaları bağlamamaya çalışıyorum ama içten içe de hep böyle o bir Victoria's Secret mükemmelliğini hep arıyorum yani. Bizim Berfu'da Victoria's Secret'ı izlemek için gece 3'te bir şeyler yapıyor böyle birden. Onu böyle açıyoruz, izliyoruz falan. O Victoria's Secret hakikaten bir de şimdi enteresan bir şey oldu böyle. Yılbaşında falan değil miydi o? Böyle geçen de Victoria's Secret defilesi yapıldı falan böyle. Bir de orada da tabii şeyler var. İşte yaşlılar var, kilolular var. Çeşit çeşit Victoria's Secret'lar var şu an böyle. İşte o body pozitivizmin getirdiği biraz daha hani her yaştan, her bedenden kişiler de aslında güzeldir başlığı altında. O yani bütün bu arada moda markalarına baktığında yani şu an birçok dünya markasının şeylerinde hem böyle işte aşırı genç modeller oluyor hem de daha böyle orta yaşlı modeller oluyor. Ona seviniyorum mesela şey diyorum yani oley be hani orta yaşlı olmak da artık bir sorun değil. Değer kazandı. Olabilirsin. Senin için de genç değil. Ya bir yer öyleydi ya. Belli Hadid mi ne çıktığında herkes kızın ne kadar şey yapmıştı. Bu vücutta işte olduysa biz de Herkes oluruz falan olur diye. Ama işte o da ne çekti ya hastalığından. Berfu hep olta atıyor bana ya. Bu güzel mi? Bu güzel mi? Değil aşkım değil. Bu da değil falan diye böyle Victoria's Secret'ta sürekli bir tuzaktayım böyle. Kimseyi beğenmiyorum. Adrenalin Megan bu güzel diyorum. Eskiden güzeldi işte. Onu biliyoruz biz. Müge Boz. Çok teşekkür ederiz gerçekten yani biraz böyle kendi ailemden de bildiğim için hani bu kadar yoğunluk içerisinde bu kadar çocuklara, ailene vakit ayırma içerisinde bize de ufak vakit ayırdığın için çok teşekkür lütfen, ederiz. aşk olsun. İyi ki geldin. Her zaman. Konuk müzemize hediyen var mı? Var. Nerede hediyem? İşte. Bir şey söyleme. Kral şey gibi buna bir elmas koyup. Bunlar bir boş mu geldi? Muhteşem yüzyılda da kaldık ya en son. Onu hatırlıyorum. Güzelmiş ama. Ne bu? Yastık. Ya tamam da bir anlamı vardır herhalde Müge. Ben de öyle... Tereyağlı vanilyalı yastık. Şu an böyle bir de serin, aşırı serin geldi bana. Bu kullandığın bir şey mi senin? Evet. Aşırı şey. Ya bu yastık, ya illa bu yastık olmasına gerek yok bu arada yani yastık. Çünkü ben yastık çok severim. Uyumayı çok sevdiğim için. Ya bu yastık mesela olmadan ben seyahate falan filan çıkmak istemiyorum. Yani bu böyle hem boynumu çünkü destekliyor. Böyle yani inanılmaz rahat bir şekilde uyuyorum. İstersem işte çocuklar arabada uyuduğunda onlara yastık yapıyorum. Bazen işte ayağım yorulmuşsa ayaklar hani biraz daha böyle havada olsun. Kan dolaşımı için falan diyorlar ya. Bu bacak arasına da olur. O zaman ayağımın altına koyuyorum. Dizinin arasına koyabiliyorsun. Ha, dizi arasına. Şuraya da olur. Mesela kitap okurken hemen şurana böyle koyabiliyorsun bak. Hani şöyle koyup hani böyle kitap okuyabilirsin falan. Yani sen böyle hediye getirmeyi unuttun da arabada bu vardı da buraya getirdim gibi de bir hava da var ama. Arabayla gelmedim. Bir düşündüm ne getirebilirim diye. Ve bu yastığı. Hayatında en kullandığın anlamlı şeyi getir. Çok teşekkür ederim. Bu yastığı en özel yerimizde saklayacağız. Müge Boz'a çok teşekkürler arkadaşlar. Çok